İsmim Adnan Kaan, soyadım Arslan. 25 yaşındayım. Diş kliniği inşallah sahibi olmak istiyorum. Diş hekimliği öğrencisiyim, bitirdim. Böyle. Adım Özlem, soyadım Arslan. Diş kliniklerinin işletme müdürüyüm. Eşim diş hekimi, aile şirketiyiz. Oğlum da diş hekimi inşallah. Seneye mezun olacak. Benesta'yı çok beğendik, projeyi. Gerçekten hakkını veren bir kurum. Burada bir klinik açmayı planlıyoruz. Şubem olarak ama. Şube olarak. Üçüncü şubeyi burada planlıyorum. İnşallah üçüncü şubeyi oğlumla burada açılışını yaparız. Benesta ailesiyle birlikte. Benesta neredeyse biz oraya gideceğiz gibi duruyor. İnşallah. Kliniklerin şubeleri devam edecek Benesta'da. Onlar var olduğu müddetçe biz de onlarla beraber yol haritası çizeriz inşallah. Benim asıl hikayem kahramanım olan babam. Babamdan başladı. Babam da kendisi diş hekimi. Küçük yaşlarımdan beri sürekli kliniğe giderek klinikte böyle hastalarla birebir konuşma olsun, iletişim olsun. Ben de iletişimi çok seven bir insanım. Yeni insanlar tanımayı çok severim. Hastalarla işte beraber vakit geçirmeyi, hastaların dertlerini dinlemeyi, tedavi süreçleri olsun. Bunlar benim için çok önemliydi. Evet. Babamdan başladı hayalim. Çok da mutluyum, memnunum. İyi ki de bu bölümü seçmişim. Böyle. Mesleğimde. Evet, Biraz evet. öyle. Aynen öyle. Küçük yaşta. Küçük yaştan beri sürekli alışkanlık. Yani öyle bir durum oldu ki Adnan Bey'den sonra ben hani meslek çok farklı benim. Diş hekimliği işte olunca eşim, ben bile diş hekimliği okumak istedim yani. Dedim ki keşke diş hekimliği okusaymışım. Gerçekten çok güzel bir meslek. Adnan Bey de sevdirdi sağ olsun bize. Evet. Aile olarak eşim ve ben. Evet, evet, gerçekten sevdirdi. Sizin hikayeniz nasıl başladı? Ben de Adnan Bey'le evlendikten sonra diş kliniklerinde başladı. Asıl mesleğim diş hekimi, işletme müdürlüğü değil. Ben güzellik uzmanıyım. Ama klinikler olunca işletme müdürlüğüne geçtim. Çok mutluyuz. Birlikte çalışıyoruz Adnan Bey'le. Aile şirketi. Böyle aynı karı koca aynı yerde çalışınca biraz zorlanıyor. Kaos. Tam tersi oluyor. Tam tersi oluyor. Birbirimize dayanak oluyoruz. Onun çözemediği noktalarda ben devreye giriyorum. Benim çözemediğim noktalarda Adnan Bey devreye giriyor. O konuda çok iyi, yani çok iyi bir iletişim kuruyoruz. Çok mutluyuz bu konuda. Şu anda şöyle söylemek gerekirse ben ilk başından beri sürekli böyle kurumsallaşmak ve klinik yani şubeler açmak istiyordum en başından beri. Şu an 2 tane klinik sahibiyiz. İnşallah üçüncüyü de Benesta burada açmak istiyoruz Merter Şubesi'nde. İnşallah burada güzel bir hayallerime devam edeceğime inanıyorum. Daha da büyütmeye, Benesta ile beraber daha da yollar yürümeye hazırız. Böyle yani. Benesta'nın aynı zamanda şöyle bir özelliği var. Tüm dünyaya açılan bir kapı gibi. Yani sadece İstanbul içerisinde değil, İstanbul'a gelen tüm dünyadaki insanların giriş noktası gibi oldu. Yani burada işte bir Avrupalı da gelebilir, bir Afrikalı da gelebilir, bir işte Rus Arap da ülkelerinden de Arap, gelinebilir, Rus Rusya. ülkelerinden de gelebilir. Yani dünyaya açılan bir yer gibi geldi bize. Gerçekten bu konuda hem lokasyon seçişleri hem projeleri tamamen vizyonlu. Gerçekten öyle düşünüyorum. Çünkü binalarında, işçiliğinde tam detaylıca her şey düşünülmüş. Tamamen planlı, programlı ve organize bir şekilde inşaatları gördüğümüz kadarıyla. İnşallah içerisine girdiğimizde de aynı şeyi göreceğiz. Çok memnunuz bu konuda. Zaman.
Zaman. Çok büyük emekler, çok büyük çabalar. Yani uykusuz geceler özellikle. Yani Pazar günleri bile çalıştığımızı Evet. biliyoruz. pazar günleri bile Tabii. durmadan çalıştığımızı. Tabii. Yani hasta memnuniyeti, çünkü bu özellikle bizim işimizde hasta memnuniyeti çok önemli. Yani hasta sizden bir özel ilgi bekliyor açıkçası. Hani bir psikolog gibi yanaşman gerekiyor hastaya. Çok feda ettiğim şeyler, yani zaman, gerçekten ya bence insanın en büyük, en önemli şeylerinden biri zaman. Zaman harcadım. Çok büyük bir zaman harcadım bunun için. Çok büyük efor. Derslerde. Yani bunlar Derslerde. yani fiziksel bir çaba olmadı ama beyin patlattı deyimi vardır ya. Gerçekten beyin patlattık bunun için. Yani inşallah devam ederiz İnşallah. yolumuza. Benim ilk müşterim, yani çok müşterim olmadı. Babam kadar olmadı tabii ki de. Hastam da öyle. Büyük bir deneyim babam. Evet. 30 yıllık bir tecrübe. Evet. Benim ilk hastam bir yaşlı bir hanımefendiydi. Kendisiyle çok anlaşmazlıklarımız oldu. Şimdi kuşak farkı var sonuçta. Çok büyük bir kuşak farkı. Ondan dolayı anlaşamadık. Benim kurduğum cümleleri, kelimeleri anlayamadı. Şimdi ben İngilizce de katıyorum araya. Yani hani çünkü yurt dışından böyle hani gidip geldiğim için oralara çalışma şekillerini, stillerini, tarzlarını gördüğüm için hani o stili ve tarzı yaşlılara biraz adapte edemiyoruz. Öyle bir problem var bizde maalesef. Yaşlılarla iletişim konusunda çok zorlanmıştım ilk başlarda. İlk başta hatta babama, şimdi aile şirketi olduğu için ilk başta babama dedim, baba dedim, ben dedim hani yaşlı hasta istemiyorum. Bana dedim 25 ve 35 yaşlar arasında bir portföy varsa Genç evet, kesime hitap ediyor. maalesef dedim hani onları istiyorum. Onları bana ver dedim. O hastaları bana yaz. Babamın tepkisi çok komik olmuştu. Çok güldü bana. Biraz dalga geçildik tabii o konuda. Yaşlılarla iletişim çok komikti. Farklı bir tecrübe. Farklı bir tecrübe. Kesinlikle farklı bir tecrübe. Evet. Yani yaşlılar biraz ilginçti. Evet, öyle bir problem oldu yani. Sizin başınızdan geçen bir ilginç hikaye var mı? İlginç değil de tatlı güzel anılarımız var tabii. Her gördüklerinde hani karı koca olduğumuz için önce bir garipsiyorlar. Hani birlikte çalışmak nasıl bir duygu? Hani gündüz berabersiniz, gece berabersiniz. Nasıl olur böyle bir şey falan diyenler çok fazla. Onun dışında öyle çok olmadı şimdiye Yaşlıların kadar. Karşılaştığımız- özellikle- Unutamadığınız bir söz var mı? Efendim? Hiç unutamadığınız böyle bir Yani İlk hastam benim mesela, o yaşlı hanımefendi. Beni kızını almak istiyordu. Torununa, özür dilerim. Torununu almak istiyordu. evet evet. Evet. Torununu almak. Kızım olsa ben bile Torununu almak istiyordu beni. Gidip Evet. gelip, yani hani ben işini bitirmiştim hastanın. İşi bitirdikten sonra bile gelip gitti bir süre. Dedi ki işte kızımla görüştüreceğim seni. Torunumla. Evet, torunumla görüştüreceğim seni. İşte torununu getirdi bir ara. Yani Evet, 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 o evet. bizim oralarda hani Türk insanları genelde öyle. Hani yaşlar özellikle hani torunumla hadi tanış, hani torunumla görüş. O olaylar biraz da hani doktor, diş hekimi, işte hani bu saygın meslekler, şeyler çok evet, statüsü olan meslekleri genelde tercih ediyor yaşlılar. Evet. Bir de hani kendilerine de baktırmak amaçlı. Hiç acıtmadığın içindir bence Evet. o. Yani torununu Acıtmadığın almak istemişti beni için de. ilk hastam. Biraz ilginç olmuştu. Tatlı Evet. olmuştu, tatlı bir sürpriz. İzdivaç programı gibi oldu orası. Evet. İlk şubemiz ilk şubemiz gerçekten çok zor şartlarda açtığımız bir şubeydi. Yani gerçekten çok zorlandık. Çok zorlandık. Biz kendi memleketimizde yaşıyorduk. İstanbul'a yeni gelmişiz. Çevreyi bilmiyoruz. Nerede açacağız, nasıl açacağız, nasıl başlangıç. Yani dükkanı tutmak, içerisinde dekorasyonu yaptırmak, cihazları almak. Çünkü hani gerçekten büyük bir maliyet. Sadece o değil,
bilmek de gerekiyor. Nerede neye almanız gerektiğini bilmek. Mesela Benesta'nın burada gerçekten çok iyi bir organizasyon olduğunu düşündüğüm için zaten sizi tercih ettim. Sizin yerinize her şeyi düşünüyorlar. Elektrikçi düşünülüyor, işte Mimarı. yangın düşünülüyor. Mesela benim için en önemli özellik yangın kapılarının konumlandırılması, hattının çekilmesi. Yani bunlar çok önemli bir ayrıntı. Basit Ruhsat gibi verilmiyor. görünüyor ama hayat kurtaran şeyler. O yüzden tabii ki yani bunlar benim için çok önemli. Biz de şimdi zaten sürekli içinde olduğumuz için bazen biz bunlar mesela gözümüz şey yapamaz. Es geçiyorsunuz. Tabii Evet. İş yaptığınız Tabii, için, o tabii. zorlukları yaşadığınız için Tabii. o çok değerli geliyor. Yani bizim için çok zor bir şeydi. Geldiğimizde işte tamamen o projeyi yapmak, sıfırdan yeniden başlamak, hem maddi hem manevi zorluklar içerisinde kaldık. Şükür ikinci şubeyi de açınca biraz daha böyle tecrübelendik. Artık kurumsal firmalara döndük. Yani sizlerle böyle tanışma şeklimiz böyle oldu. Dedik ki bizi en iyi anlayacak kurumsal bir firma. Zaten Benesta'yı seçmemizin nedeni de bu oldu. Sizden daha önce sizi düşünen bir firma. Yani önceliği sizin konforunuz. Evet. Ben de bu konforu sevdiğim ve düşündüğüm için tercih ettim. Tam Benesta'yı. olarak anahtar teslim sözcüğünü hissediyoruz burada yani. Evet, Gerçekten evet, anahtar teslim anahtar yapıyorlar teslim. bu işi. Evet. Gerçekten başyapıtı yani. Evet, anahtar teslim. Yani çok ben içeriği gururluydum gördüğüm yani. anda gerçekten dedim 10 numara bir tercih yapmışız. Evet. Gerçekten. Gurur duyduk. Diğer kurumsal şirketler tabii ki de var. Yani kurumsal olmak kolay değil bu devirde ama gerçekten hani global bir firma olduğu için hani tamam çoğu inşaat şirketi var ama çoğu mesela yurt dışındaki prosedürleri karşılayamıyor. Yani çünkü Avrupa'nın veya atıyorum bir Asya ülkelerinin prosedürleri çok daha ağır Türkiye'den. Yani o prosedürleri çoğu firma karşılayamıyor ve Benesta globalleşmiş bir şirket. Biz ilk başta hani burayı duyduğumuz andan itibaren gerçekten Benesta tabelası buraya asıldığından itibaren ben babama şunu söyledim. Kesinlikle dedim baba dedim buradan bir yatırımımız bir şeyimiz olmalı kesinlikle. Çünkü yani hani yapmak için yapılmıyor burası. Yani gerçekten böyle ya şurada bir yer yapalım da işte Benesta olsun diye bir yer değil. Gerçekten İstanbul'un göbeğinde ve çok güzel lokasyonda yerler seçiyorlar şirket olarak. Tercihleriniz evet bu konuda Başarılı, çok çok başarılı bir firma. Yani doğru Yani tercihler. evet gerçekten doğru tercihler yapıyorlar ve hani uygun yani fiyat bakımından da o kadar uçuk fiyatlar da değil yani. Ya bu kurumsallığa ben daha ulaşılabilirliği çok iyi. ulaşılabilirliği Bu çok kurumsallığa ben daha büyük bir yani fiyatlar bekliyordum şahsen. Çünkü hani öbür kurumsal olmayan firmalar yani kurumsal gibi görünüp de hani globalleşemeyen şirketler çok daha uçuk fiyatlar, çok daha cazip olmayan şeyler söylüyorlar. Yani ben bu Bütçeye konudan evet uygun. bütçe dostu Evet. kısacası Benesta bütçe dostu, global, çok büyük bir kurumsal, çok gururlandırıcı bir şirket yani açıkçası. Ben ilk başta açıkçası şunu söyleyeyim. Yani çok güzel, çok iyi bir yerde, iyi bir lokasyonda bir yer olduğunu zaten biliyordum. Ama bu kadar hani gerçekten bu işin top noktası bu şirket. Yani bu kadar beklemiyordum açıkçası. Yani bu kadar iç dizaynı olsun, mimari yapısı olsun, her kesime hitap eden bir şirket. Yani böyle beklemiyordum. İnanılmaz bir şey oldu. Yani içeriği az evvel Yusuf Bey gezdirdi. Gördük. Bittikten sonra tamamen herhalde... Her gelişimde aşık oluyorum. Öyle söyleyeyim. Aynen öyle. Benim oğlum ilk geldiğinde o kadar heyecanlıydı ki eve. Anne dedi, Benesta'dan mutlaka dükkan almam lazım. Evet. Neden oğlum dedi. Anne aşık oldum, dükkanlarına, projesine bayıldım dedi. O kadar güzel ki dedi. Evet. Mutlaka almamız lazım. Sakin ol diyorum. Yok anne diyor ben bu gece uyuyamam diyor. Almamız lazım. Mutlaka Yusuf abiyle görüşelim. Alalım bu dükkanı olmaz Evet, öyle diyor. gerçekten Askıda de öyle oldu kalmasın. yani. Uyutmadı beni.
Gerçekten uyutmadı. Anne şöyle proje, anne böyle, inanılmaz bir heyecan duymuştu. Sizin de anlatımınız tabii buna çok büyük etken gelmiş. Evet. Yani sizden çok bahsetti çünkü. Dedi ki anne o abiyle dedi hangi şeyde proje varsa dedi ona katılalım dedi. Gerçekten samimiyetinle Gözü kapalı her yerden söylüyorum. her şey alınabilir Her yani Benesta'dan yerden gerçekten. Benesta'da dedi. Çünkü evet. lokasyon seçimleri çok doğru oluyor. Yani hani yapmak için yapmıyor. Anladınız mı yani? Hani yapmak için yapmıyor orayı. Gerçekten hani Yani ilginç ya. personelin de bir projeye gerçekten sıkı sıkı bağlanması ve güvenmesi lazım. Yani bu işler böyledir. Ben Evet. de öyle mesela kliniğime gelen hastalarıma doktorlardan dolayı çok güvendiğim için o kadar rahatlıkla konuşabiliyorum ki sizleri çok iyi anlıyorum. Diyorum ki bu hekim bu hastanın yapılacak işlemlerinden hakkıyla çıkar. O yüzden çok rahat oluyorum. Eminim siz de aynı. Siz de aynı düşünce ve duygudasınız. Ben de diyorum bu hekim nereye giderseniz dünyanın neresinde olursa olsun aynı sistem ve aynı tedavi yöntemi uygulayacaktır. Yani sizler de öylesiniz. O hissiyatı alıyorum zaten sizden. Bu projeye o kadar güvenmişsiniz ki ve inanmışsınız ki gerçekten hakkını veriyorsunuz. Çok büyük bir gelecek vaat ediyor benim için. Evet. Öncelikle. Gelecek Çünkü olacak potansiyeli inşallah. çok olan ve hani insan sirkülasyonu çok olacak bir yer. Merkezi konum dediğim gibi lokasyon çok önemliydi bizim için. Çok bana hani yaşım daha genç ve çok iyi bir gelecek vaat ediyor gerçekten. Yani çok büyük bir İnşallah. gelecek vaat ediyor. Oğlumun geleceği için. İnşallah. İnşallah. İnanıyorum ben Birlikte. buna gerçekten. İnşallah İnanıyorum. birlikte. Burada büyüyeceğimizi düşündüm. Yani daha çok insanlara faydası olabileceğini düşünüyorum. Burası için öyle. Her İstanbul'da her semtte, her mahallede globalleşilmiyor. Yani globalleşmek için global bir şirkete bir yatırım yapmak Entegre gerekiyor mutlaka. etmek, evet. Oraya bir entegrasyon gerekiyor. Yani gözü kapalı gerçekten buradan hani almamın sebeplerinden biri de buydu. Yani çünkü sadece Türk vatandaşlarına ya da atıyorum başka bir yani başka milletten insanlara da hitap ediyoruz burada. Tabii. Edeceğiz inşallah. İnşallah. Çok önemliydi benim için ve hani burada globalleşeceğimi düşünüyorum. Yatırımlarımın en büyük sebebi buydu yani. Burada ekstralaşacak ne olur? Size de katma değer katacağız. Evet. Bizim gibi aile şirketi olan bir kurum bence size de bir artı katacaktır. Neden? Güven verecektir. Aile şirketleri demek biraz güvene dayalı oluyor. Yani kendi kabuğunda güvende ve samimiyet hissettiriyor size. Mesela Bu işin başında değil mi? Evet. yani güvende hissettiriyor. Mesela müşteri geldiğinde, hasta geldiğinde ilk olarak bizi soruyor. Diyor ki Özlem Hanım burada mı? Adnan Bey burada mı? Bu ne demek? Ben işlem yapmıyorum. Hekim değilim. Ama hasta beni gördüğünde bir güven veriyorsunuz diyor. Yani güven çok önemli bir şey. Sağlıkta özellikle güven çok önemli. Yani o yüzden güven vereceğini düşünüyorum. Ne Güzel bir katıyor soru. sana? Evet, sana ne katıyor? Sosyalleşmeyi bana hissettiriyor. Yani iş hayatından uzaklaştırıp sosyal bir hayata, işte insanların arasında karışmak, onların enerjisini hissedebilmek, gülerken gülmek, ağlarken ağlayabilmek onları hissettirecektir muhtemelen. Özellikle bahar ayında dışarıya Adnan Bey'in hayali o. Diyor ki gideceğim, kafesine oturacağım, promu yakacağım, Evet. oturup çevreme bakacağım diyor. İnsanları seyredeceğim diyor Evet. gerçekten. Çevreme bakacağım, insanları seyredeceğim. Doğru. Onun hayali bu biraz da. Evet, Köşesini özellikle belirleyelim. evet kesinlikle.
Aynen. Keşke burada billboardlar falan olsa da tepkimi seyretselerdi gerçekten. Seyretselerdi değil mi? Yani ben gördüğüm zaman hani gerçekten gözümü bile kırpmadan bir gezdim içeriği. Gerçekten çok Evet, böyle evet. büyük bir hayal. İnanılmaz bir heyecandı. İnanılmaz bir heyecandı. Zaten insanlar gelip gördükçe, burada vakit geçirdikçe gerçekten çok güzel bir kalite ve hani markanın burada olduğunu hissedecekler kesinlikle. Kalitenin olacağı evet kesin. Kalitenin beşiği. Evet, kesin. Kalitenin, Gerçekten kalitenin beşiği evet. burası. Kaliteyi hissedecekler evet. Oğlum için bir başlangıç. Bizim için evet diğer 2 şube mevcut ama oğlum için burayı düşündüğümüz için oğlumun bir başlangıcı olacak. Böyle bir başlangıç yapmasından dolayı da çok mutluyuz. Özellikle Benes'te olması, Evet. onun tercihinin olması, severek gelmesi, ortamı mutlu ve huzurlu bir şekilde çalışma hayatına başlaması bizim için zaten hani Güvenlikli, anne babanın evet, huzurlu. hayalini kurduğu tek şeydir. Evladının sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir şekilde hayatına devam etmesi. Burası da oğlum için hani çok sevdiği bir ortam, çok sevdiği bir yer olduğu için çok mutlu olacağını düşündüğümüz için Tabii- burayı tercih ettik zaten. Tabii bunların bir sebebi var yani. Hani şöyle söyleyeyim. Burada hani yeni bir hayat kuracağıma ve yani gerçekten buna inanıyorum. Yani yeni bir hayat, Benessa bana yeni bir hayat sundu bence. Evet. Yani bu Yeni bir düzen, gerçekten yeni bir yeni bir düzen ve yeni bir düzen. hayat sundu ve bunda hani yanlış bir şeyin, yani yanlış bir olayın olmadığına inanıyorum yani. Gerçekten yeni bir hayat sundu bana Evet. Benessa. Gece yastığa... Doğru yerdesin. Evet. Yani Doğru gece yastığa yerdesin. kafayı koyduğunda hiç düşünmeden böyle uyuyabileceğin bir Doğru şey yani. yerdesin. Aynen. Senin için her Güzel bir şeyi yatırım, düşünen inanılmaz yer. güzel bir yatırım. Senin için her şeyi düşünüyor yani. Evet. Her şeyi düşünüyor. Çok güzel bir yatırım. Çok teşekkür ederiz. Tebrik ederiz. Yani şu röportaj bile gerçekten çok Evet, insanı hani güzel. içini ısıttı, ferahlattı, samimi. Evet, samimi. Yani hani mutluyuz, gururluyuz, mutluyuz. evet. Gerçekten bir aile gibi.